Evet, selamlar. İstanbul'da en sevdiğim noktalardan birindeyim şu anda. Güzel bir sonbahar havası var zaten. Güzel, serin bir sonbahar kampı yapalım. Haydi ben yerleşiyorum. Evet, bu kampta Sönmez Outdoor'un yeni ürünü var. Yine şişme çadır. Göreceksiniz. Bakalım ne kadar da şişecek. Bir dakika falan olmadı herhalde. Ama nefes nefese bırakıyor. Bari sobayı da kuralım. Ne unuttuk? Sobanın bir de altlığı var. Gideyim onu getireyim. Rüzgarlı bir havada sobanın içine tütme olmasın diye bir dış çeper atılmış. Bir de bunun üst tarafında kapatılmış baca. Bu da ne yapıyor? Sobadan çıkan o harlı şeyle beraber sıcak hava yükseldiği için onunla beraber çıkan herhangi bir kıvılcımın çadıra gelmesini engellemiş oluyorlar. Güzel düşünülmüş, güvenlikli bir soba şekli bu. Ayrıca güzel bir noktası daha var. Onu da göstereceğim size. Bunu belki diğer videoda görmüşsünüzdür. Sobanın borusuna oturtuyorsunuz bunu. İçine su koyabiliyorsunuz ve yan tarafında da bir tane musluğu var. Bu muslukla bu sudan faydalanabiliyorsunuz, sıcak sudan. Şu çadırın içini halledelim. Bir an önce yemek ve odun kısmına geçmek istiyorum çünkü gerçekten acıktım. Burada bir cam yapmışlar bu arada, onu da söyleyeyim. Yattığınız yerden dışarıyı görebiliyorsunuz. Yukarısında da hemen havalandırma var. İttiğiniz zaman şu dil oturuyor ve havalandırmayı açıyorsunuz. Hadi gidelim, yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Ama önce odun kıralım önce. Çünkü tok karnına odun kırmak çok da keyifli olmuyor. Bu arada bu kampta şunu da konuşalım istiyorum. Hepimiz severiz belki, yani şey değil. Sonbahar dediğimiz zaman ne geliyor aklımıza? Dökülen yapraklar, yaprakların sararması, renk değiştirmesi. Bunlar da çok ayrı hikayeleri var aslında. Onlara da değinelim bir. Ama bir önce odunu çıkartalım aradan. Çünkü gerçekten acıktım. Yolun üzerinde tam şu noktada domuzlar gelmiş. Muhtemelen buradan palamut ya da aynen palamuttur. Ya da buradan köklere gidiyorlar ama palamut için gelmişler buraya. Böyle kazıyorlar. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Çok güzel bir sürücüler, çok güzel bir toprağı havalandırıcılar. Ama iş tarıma geldiği zaman istenmeyen bir tür olduğu kesin. Bu ağaç düştüğünde yine alt tarafta kamptaydım. Ve yaklaşık 2 sene geçti üzerinden. 2 sene geçmesine rağmen hala aynı şekilde duruyor. Formunu koruyor. Düşen her ağaç, ölü ağaç diye adlandırdığımız tüm ağaçlarda burada hayatını devam ettiren tüm canlılara bir yuva olma. Yere düştüğünde o toprağın örtüsünü kaplama. Bir sürü canlının hem sığınağı hem de koruma alanı oluşturduğu bir form haline bürünüyor. Yani ölü bir ağaç aslında hala yaşıyor. Güzel bir hikayesi var. Bunu daha sonra anlatırım. Sözüm olsun. Minik bir parçayı alacağım kendime kadar. Şu bir. Büyük ateş yakmayacağım. Şimdi diyoruz ya, bu yaprak dökümü neden oluyor? Nasıl oluyor ya da? Ağaçlar biliyorsunuz fotosentezle kendi besinlerini üretiyorlar ve fotosentezin baş kahramanları yapraklar oluyor genelde. Bunlar da yeşil yapraklar oluyor. Şimdi kışın
çok fazla güneş ışığı olmadığı için yapraklar fotosentezini yapamayacak duruma geliyor. Ve yapraklar kendi içerisinde de çok fazla su tükettiği için topraktan yapraklara ekstra bir enerji harcanması gerekiyor. Ve yaprakların gerçekten su tüketimi çok fazla oluyor. Geniş yapraklı dediğimiz ağaçlar, yani işte meşe, kayın gibi ağaçlar, yani yaprak döken ağaçlarda gördüğümüz şey aslında bu. Bir vazgeçiş var. Yapraklar ağaçları korumak için diyor ki ben kendimden vazgeçiyorum. Benim formum, benim kaynağım korunsun ve onu desteklesin. Ağaçlar da buna müsaade ediyor ve bakıyorlar ki kış geldi. Artık besinlerini kendileri karşılayamıyorlar ve o enerjiyi, fazla enerjiyi aktaramıyorlar. Ne yapıyor? Yaprakların çıktığı noktalardaki hücreleri uyarıyor ve hücreler kendisini kapatmaya başlıyor. Kendisini kapattıktan sonra o bağlantı noktası dediğimiz, hücrelerin bağlantı noktaları dediğimiz yapraklarla zayıflıyor ve yaprak kendisini salmış oluyor. Aslında hikaye bu kadar basit. Kendisini korumak için kendisinin bir parçasından vazgeçiyor. Ben bu hikayeyi şuna benzetiyorum genelde. Biz üşüdüğümüz zaman ne yapıyoruz? Genelde bir parmak uçlarımız ya da işte uç uzuvlarımız titremeye başlar ve donmalar yaşandığında ilk başta buralar gider. Mantık tamamen o. En zayıf halkayı, en zayıf yeri, gözden çıkartabilecek yeri gözden çıkartıyorlar ve hayatının devam ettirmeyi sağlıyorlar. Yaprak döküm hikayesi bu. Ama bu hikaye bu kadar da bitmiyor tabii ki. Dökülen yaprakların da bir görevi oluyor. Aynı bu üzerinde oturduğum ölü ağaçların devam ettirdiği gibi. Bu dökülen yapraklar şöyle bir şey yapıyor. Toprağı koruyor. Düştüğü ağacın kökünü koruyor. Bir böcek için sığınma alanı oluşturuyor. Bir tohum için, yere düşen bir tohum için, onun filizlenip büyümesi için ne yapıyor? Güneşe ulaşma isteğini arttırıyor. Çünkü gölgede kalıyor. Oradan çıkmaya, sıyrılmaya çalışıyor ve kendisini yukarıya doğru. Tıpkı bu büyük artık soydaşları mı diyeyim, büyük akrabaları gibi olmak için o yolda yaprakların arasından sıyrılıp gidiyor. Bir yaprak dökümü dediğimiz şey gerçekten basit bir hikaye değil. Altında bir sürü kaynak var, bir sürü değişken var. Neyse lafı tutmayayım, hadi yemek yiyelim birazcık. Daha odun taşıyacağız. Evet, yaprak dökümünden bahsettik, onu konuştuk ama bu yaprakların sararmasına çok az böyle bir değinmek istiyorum. Şimdi yapraklara yeşil rengi veren klorofil adında bir madde var. Bu madde de fotosentezle beraber destekleniyor aslında. Kışın fotosentez yapılmadığı için, bu besin kaynakları gelmediği için klorofil seviyesi düşme yaşıyor. İşte bu düşme zamanında yaprakların içerisindeki diğer malzemeler ortaya çıkıyor. Burada sarı rengi verenler de ksantofil, turuncu rengi verenler karotin, kırmızıya çalan renkleri veren de antosiyanin diye bir maddeden kaynaklanıyor. Bu üç maddenin aslında biz baskınlık oranlarına göre ağaçlardaki renkleri görüyoruz. Yani bu kadar basit bir olay aslında. Ama yine basit diyorum, basit gibi görmeyin lütfen. Bunun içinde inanılmaz bir sistem var ve bu sistemi çok güzel çalıştıran bir şey var. Yemeği ocakta yapacağım. Ateş yakmayacağım dediğim gibi. Orkamp'ın yeni çıkarmış olduğu bir tane şey var. Bu portatif ocaklar var ya. Portatif ocaklar aslında bütün markalar portatif ocak üretiyor. Ama burada farkı ne koyuyor ortaya? Tabii ki güvenlik koyuyor. Orkamp'ın yeni yaptığı modelde bu güvenlik iyi sağlanmış. O yüzden tercihim ondan yana oldu. Sanki turuncusu olsa daha mı iyi olurdu? O da tartışılır ama neyse. Buradan yetkililere sesleniyorum. Evet, normalde takip edenler bilir. Kampta en az yer ayırdığım şey yemek benim. Çünkü daha farklı yerlerde vaktimi harcamayı seviyorum. İşte bir orman yürüyüşü ya da bir şey inceleme, bir böceği inceleme. Bunun üzerine daha çok yoğunlaşmayı seviyorum. Şimdi de yine aperatif, hızlı yapabileceğim ve enerjimi doğru şekilde sağlayabileceğim bir yemek yapacağım. Yemek demeyelim buna, makarna yapacağım. Şu su olurken ben de biberleri keseyim çünkü elimde geçen günden kalma bir biber vardı. Onları da değerlendireyim istiyorum. Hızlı hızlı bunları en azından doğrayayım. Makarnanın yanına haşlayayım. Renk katar hem de besin değeri yine iyi olmuş olur. Hava gerçekten soğumaya başladı bu arada. Onun da şeyini almış oluruz besinle beraber. Bu bıçağı çok seviyorum ya. Ya bu daha doğrusu bu çakıyı çok seviyorum. Gerçekten fonksiyonel bir çakı.
Victorinox'un hem odun üzerinde hem de böyle yiyecekleri ya da diğer malzemeleri kesim üzerinde işlevini bayağı yerine getiriyor. Bir de niye bilmiyorum. Mesela ben hani böyle diri şekilde yemeği daha çok seviyorum. Normalde ne yaparlar? Küçük küçük yaparlar ki hızlı şekilde olsun, haşlansın ya da kızarsın, ama ben böyle, yani tabiri caizse elimle kopararak daha çok sevdiğim söylenebilir. Ama şimdi bunları suya yolluyorum. Hem sosisim var hem de turşu var. Turşuya da bayılıyorum. Yemek olurken bari gidelim sobayı yakalım. Çünkü hava soğumaya başladı. Güneş gittikten sonra. Haydi. Bu böyle birazcık sakinleşsin. Evet, kış geldiğine göre artık yaş odunla savaş başlayabilir. Ateşi başlatmak da ne kadar kırmızı yakıyor olsam da olsun şu anda. Yaş odunu yakıyorum. Sonuçta bir sonbahar geçiyor. Ve yağmur görüyor bu ağaçlar. Bakalım. Evet. Yemek oldu. Biraz da turşu attım mı tamamdır bu iş. Dediğim gibi çok böyle yemek arayışım yoktur. İşimi hızlı şekilde halletmeye çalışıyorum. Keza yemekte olduğu gibi bulaşıkları da aynı şekilde. Şimdi sadece yaptığım şey, yemeği kızarttığım şeyle su kaynatıyorum. Diğer tavayı da üst taraftan kapak gibi tutuyorum ki buharla temizlesin. Bu da bayağı zaten tertemiz yapıyor. Su oldu. Şöyle şurada ısıtalım. Birazcık ıhlamur. Çocukluğumdan beri böyle sobanın karşısına geçip meyve, işte çay, ıhlamur türevini tüketmeye bayılıyorum. Ayrıca şu anda hani bu kampta böyle bir sobanın başında durmak ayrı bir tarz tabii ki. Ayrı bir lüks diyelim buna. Normalde alıştığım bir durum değil. Siz de bunun farkındasınızdır diye düşünüyorum. Ama bunun keyfine alışmak da farklı bir şey herhalde. Yani insan hani konforlu bir şeye direkt adapte olup vazgeçmemeye yönelik oynuyor. Umarım bende de bu şey olmaz. Yani bir şeye karşı, sobalı çadıra karşı bu kadar beğeni oluşturmam kendimde. Neyse, yani demem o ki şu anda gerçekten çok keyifli bir faaliyet geçiyor. Çünkü hem doğadayım, yani şuradan dışarıya baktığımda direkt ormanı görebiliyorum. Nereden baksanız bir 10-15 derece fark var dışarıyla içeride. Ve şu anda ben burada ateşimi izleyebiliyorum. Aynı şekilde çayımı içebiliyorum, meyvemi yiyebiliyorum ve oturup bu sessizliğin tadını çıkartabiliyorum. İşte şehirdeki durumlarla şu anki durumun, o kamp hayatının, doğa hayatının farkı buralarda ortaya çıkıyor. Şu anda size keşke bunu aktarabilsem. Şu an içeriye o portakal ve mandalina'nın kokusu geldi ya. Muazzam bir böyle şey geliyor. Burnun o sızlıyor. İçerisi şey yapıyor yani hani evet diyor. Güzel bir yerdesin. Onun hissini direkt sağlıyor sana.